Günaydın. Yağmurlu bir gün. Arkadaşlar. Anlaşılan bugün full evde iş yapacağız. Şimdi çorba ısıtacağım. Anneme hemen tansiyon ilacını içirmem lazım. Serin de bir yandan hava. Buradaki domatesler annem tarlaya götürdü arkadaşlar. Ha, semizotu burada da varmış ya. Unuttum. Öğreneceğiz, alışacağız. Hemen dün yapmış olduğum yayla çorbasını ısıtayım arkadaşlar. Ben de içeyim bir kase. Karnımızı doyuralım. İlaçlarımızı içelim. Sonra gözlüklünün yanına gideceğiz tabii. Çorbayı çok da koymuşum. Böleyim mi? Yok, doydu. Ben elimi yüzümü yıkarken annem çorbasını koymuş gördüğünüz gibi. Tek eliyle uğraşıyor gene. Ne yapayım? Karın acık işte. Şey diyor bana, ekmek doğra kızım çorbama diyor. Ya da ilacını içelim. Hap saatim geçeyim. Parmaklarım, ellerimin üstü inek sağmaktan o kadar çok ağrıyor ki. Taşı diyor yine ağrımız. Birikmişti hayvan, sağlıcak kalmıştı. Az süt oluyor. O yüzden de değil mi? O yüzden. Öyle çok süt yok benim yani. Çok süt olsa ben de sayamam. Bebek tavuğum. Yeni pişti. Su vereyim mi yanına? Annemin çorabını giydireceğim. İlaçlarını içti. Antibiyotiği için biraz erken. Ona var daha. Şu çorabını da giydireyim de. Öyle sen tutagana bile acıyı vermektir. Parmaklarım nasıl ağrımış. Alışkın değil ya. Ondan. Getir. Üstün değişti de ben gecim götürelim öyle hayvanlar. Değişik kişi. Saman tıkamış hayvanı. Nerede aklıma ne geliyorsa başıma geliyor. Allah'tan kanlı şişmemiş. Çamaşırı asalım da ahıra gidelim arkadaşlar. Dün akşam asamadım çamaşırı. Koltukta uyuyakalmışım. Sonradan da gittim yaptım. Size zor veda ettim yani, anlayacağınız. Ya çok şükür kötünün iyisi arkadaşlar. Hamdolsun diyelim. Annem hani bileğine platin takıldı. Şimdi vidalar var. Vidalarla tutuyor. Kemikleri vidalarla birbirine birleştirmişler. Alçı yok. Annemin elinde hiçbir şekilde alçı yok. Caner yazmış. Anneannemin alçısı ne zaman çıkacak anne diye. Alçı yok elinde. Ya kötünün iyisi diyorum şöyle arkadaşlar. Kalçasını da kırabilirdi. Belini kıramazdı. Belinde platin var. Bacağını kırabilirdi. Allah göstermesin, kafasını vurduğunda beyin kanaması geçirebilirdi. Yoğun bakımlara düşebilirdi. Yani o yüzden hamdolsun kötünün iyisini yaşattı Rabbim bize diyeyim. İnşallah bununla geçmiş olur. Başka sıkıntılarımız olmaz. Yine durmuyor yani. Tif tif geziyor. Sabahtan nereye gittin sen? Bakın. Gözlüklüsüne gitmiş sabahtan. Tavuğumu böğüttüm. Gene durmuyor yani. Yapacağını yapıyor. Duramıyor.
Duramıyorum yok anne. Kolunda şeyle dengeni sağlayamayıp düşersen ne olacak? Hiç şey yapmadım, bir şey yapmadım. Bir tavuğun kapısını açtım, geldim. Başın döner eder. Değnek aldım elime. Başım dönmese düşmezdim zaten. Ama döndü işte anne. Nasıl, niye döndüğü de belli değil. Gözüm karardı, ne bileyim. Hastaneye gittiğimde tansiyonu 15'miş arkadaşlar. Sesim geliyor mu oralara bilmiyorum ama. Hava azıcık sıcak olsaydı. Dün peynir mayalamıştık ya arkadaşlar. Onu artık poşete almam lazım. Şöyle. Bismillah. İşte inek bu yüzden bakılıyor. Sütü, yoğurdu, peyniri. Başka hiçbir şeyi yok hani. Çok zor aslında inek bakmak ama köyde bir tane ineksiz de olmuyor işte. Gelene gidene yedirmeye. Öyle market yok yakında. Pazar yok, alışveriş yapabileceğin. Misafirin geldiğinde bunlar senin için veli nimet. Ev sahibi için hemencecik çıkarıp bir çay demleyip yanına reçel, peynir, zeytin. Al sana bir öğün yani. Yoksa hani ne bileyim ne yapacağız bakalım inek işlerini. Ben elimden geldiğince işte satılmasın diye hani uğraşmaya çalışıyorum. Annem de diyor sen kaç ay duracaksın yanımda diyor. Ben duramazsam seni alacağım gideceğim anne. Hiç o ihtimal yok. Şimdi atayım buzdolabına. Sonra ahıra gidiyoruz. Neyse 2 tane anam. Ahır kombinine hazırız. Ahıra hazırız arkadaşlar. Şimdi annem şey yapıyor. Ben kendime bakamıyorum kızım. İnek hiç bakamam deyip demeye başladı şimdi. Yaşadıkça görüyor. Bir anda satılsın. Anne sat et. Demek istemedim ben ona. Ama şimdi o yaşadıkça Ya doldurtmayınca ne yapayım? Dolumdursa yine bir iki oynuyordu. yaşadıkça şimdi halini kendi halini gördükçe satalım demeye başladı gibi bir şey arkadaşlar. Ben de dedim ki yaşadığın kadar daha mı yaşayacaksın anne dedim. Yani bir de şu an inekten para da kazanamıyor. Hani sadece boğazına yediği sütü, yoğurdu, peyniri. Kraliçesin de böyle değildi. Nereye gittin anne? Oradan mı götüreceğiz? Oradan bezelye şeyi falan alacakmışız. Ben şey yapayım. Sen orayı ot mu yaptın, şeyi mi yaptın orayı? Ot gibi ya, yallık doğru yaptıydım samanlık. Samanlık yapana kadar buraya yaptıydım arkada. Bu kadar otu nereden buldun? Ben halledeyim anne sen çekil oradan. Bu kadar otu nereden buldun? İşte inek bakacağım diye. Ha. Buradan omuzlu hiç kucaklayacak mıyım? Bir de kıyacağım. O öndeki şeyi böyle aldım. Abim yapmış bunları. Şurada yerde de şey var. Geçerli böyle şey. Adama çok okutlayacağım abi. Yeter mi bu? Geç.
Hadi. Arkadaşlarım, ahırın işini hallettik. Sütü eve götürdük. Heh, annem gene gidiyor bir yerlere. Gitme dedim. Gülkü bakacağım dedi. Gülk yatırmış. Civciv. Şöyle baktım da mermer eğri. Eğri göründü gözüme. Neyse. Hah, girmiş yerine bakın. Allah'ım Allah'ım. Ana olacak O da. da ana olacak o da. Civcivleri olacak onun da. Ha, civcivlerin olayım ki civciv alacağım bunun altına. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Kahvaltı hazırlığına geçtim. Sabahtan çorba içtik biliyorsunuz. Şimdi de krep pişiriyorum. Son krebimi ocağa koydum. Domates, salatalık doğradım. Salatalık tarladan arkadaşlar. Su gibi vallahi çıtır çıtır. Son krebim de burada. O da pişti. Şöyle tamam. Bunu da alalım. Kahvaltıya geçiş yapalım. Çayımızı demlemiştim zaten. Oldu mis gibi. Zeytin, peynir. Köy peynirinden de doğrayayım hemen. Baksanıza. Nasıl güzel oldu. Nasıl? Köy yumurtası da olunca sapsarı oluyor tabii. Alişim arıyor, bir bakayım ona. Ali ile konuşurken şöyle peynirimizi doğradım arkadaşlar. Reçelle çok seviyorum ben bunu. Taze peynir. Ne deniyor anne şimdi buna? Taze peynir. Taze peynir. Böyle peynir mayasıyla mayalıyoruz. Süt. Sütten. Sütü böyle hafif pişiriyor anne. Isıtıyor, pişirmiyor, ısıtıyor. Sonra peynir mayasıyla mayalıyoruz. Sonrasında da torbada böyle süzüyoruz. Taze peynir işte. Çok güzel oluyor. Yumurtayla pişirirseniz böyle eriyor, uzuyor falan. Fişman. Çay bardaklarını da getireyim. Çorbaları içtik. Üstüne bir de böyle kahvaltı yapalım. Annem diyor turşusuz sofra da eksik oluyor diyor. Var mı turşu? Ne var mı? Kavurayım mı istiyorsan? Pırasa turşusu var işte. Bugün böyle yapalım. Sonra. Alırız. Tamam. O zaman bize afiyet olsun. Sen iyi misin? İyiyim Allah'a şükür olsun. Bu kadar iyiyim. Başım var, elim, işaret parmağım tutuyor. İyi, çok şükür. Çok şükür. Sancım yok işte Allah'a şükür. Çok şükür, evet. Doktor dedi şey dedi. 3 gün ağrı. Kolundan uyuşturmuşlar arkadaşlarım. 24 saat ya da 36 saat sürebilir demişlerdi. Hani kolunun uyuşukluğunun geçmesi. İlk ameliyat olduğu gün koluna sahip çıkamıyor. Kol bir aşağıya düşüyor, bir geriye düşüyor falan. Aynı şey boş kum torbası gibi. Çok şükür. Çok şükür bu kadar yoluna girdi her şey. Ben İnşallah abla bundan kırıldı sonra da. kırıldı. Poşetine bağlanmış gibiydi aynı böyle düşüyordu böyle değil. Başıma düşüyordu. Evet. Bir de vidalar falan var. Hafif böyle kaldırıyor kolunu. Dedim anne vidalar falan var. Demir falan işte ucunda. Dedim yüzüne vurursun. Sahip çıkamazsın. Bir tarafına zarar Çıkamıyor verirsin. tutmuyor ki. Fazla oynatma kolunu dedim işte. Neyse. Neyse. Bununla geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Amin çok şükür. Baksana ha, bunlar gözüme sokulur. Yani o yüzden işte. Uslu duracaksın. Duramıyorum da. Değil ediyor. Hastanede çok uslu durmadı arkadaşlar. Kalkacağım ben. Gezeceğim ben. Birazcık dolandı. O da işte ağrısı olmadığından çok şükür. İyi ki de yoktu ağrısı. Çok şükür. Yatak çok sıcak yakıyordu beni. İşte anne. Bizim gene kısa sürdü. Günlerce yatanlar var. Allah şifa versin. Amin. Allah oraya herkese düşürmesin, yardım nasip etsin. etmesin. Amin. Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Karnımızı doyurduk, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı tam olarak içmedim. Şurada bir çay içmek istiyorum ama öncesinde ineğe ot vermem lazım arkadaşlar. Annem öyle söyledi. Kızım dedi azıcık daha ot ver. İneğin karnı doysun dedi işte. Onu bir halledeyim ben. Ondan sonra şurada bir çay içeceğim. Evin işi de var. Yani köyde yaşamanın zorluğu arkadaşlar.
Ay bacaklarım. Her yerim ağrıyor. Gülmeyin. Gülmeyin Yeliz bacınıza. Gerçekten böyle zorlandım yani son günlerde. Annemin kırığı da üstüne çabası. Ama Allah annemi başımdan eksik etmesin. Başımızdan eksik etmesin. Rabbim yüzünü güldürsün. O mutlu olsun diye koşturuyorum işte. Koşturmam da gerekiyor tabii. Anne yani. Anne ne istiyorsa yapılacak. Baba ne istiyorsa yapılacak. Şimdi hep o geliyor aklıma böyle hani babamı hep annem bana şey diyordu. Düzenli izleyen arkadaşlarım da bilir. Kızım babanı halladın yolladın beni de hallar yollarsın diyordu babamın zamanında Allah gecinden versin. Babamın koluna girip gezmelerimiz işte hani bitti Allah rahmet eylesin. Şimdi annemin öyle koluna girip gezince çok böyle o hissettim kendimi kötü hissettim. Köyde yaşamanın zorluğu derken araya laf girdi. Kusuruma bakmayın kafam hep böyle doluydu. Bu ara daha da böyle hani temizliğe arkadaş almak istiyorum aslında ama nereden bulurum? Şirketler temizlik şirketi gelmiyormuş köye. Araba yok, Ali yok. Hani bulsam götürmesi getirmesi nasıl olur? Kendim yapsam bu kadar çok yüklenmek bana iyi gelmeyecek biliyorum. Kızarığımı görüyor musunuz? Bakın dirseğimde. Yani geliyorum diyor. Hastalığımla burada dalga geçenler oluyor. Ben halimi anlatıyorum, paylaşıyorum. Hastalığımı alay konusu yapan çok kötü kalpli insanlar oluyor burada. Behçet'in gelmedi mi? Hayret nasıl gelmedi falan diye dalga geçenler olabiliyor. Allah herkese kınadığını yaşamayı mı nasip etsin diyelim. Ne diyelim? Sonra ben böyle söyleyince beddua ediyor oluyorum. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin diyelim. Yani bakalım bu süreci nasıl atlatacağız. Ben gideyim ineğe bir ot vereyim arkadaşlar. Sonra da şurada bir çay içerim. Evi süpürmem, silmem lazım. Banyoyu, lavaboları halletmem lazım. Dünden birazcık yemeğim var ama bakalım anneme bir poğaça yapasım var. Kek yapasım var. Sırtım da ağrımış. Ay bir anda çocukluğa 15-16 yaşlarına geri döndüm ben arkadaşlar. Allah'ım sağlık saat versin de. Ham böyle vücudum ham. Alışkın değil bu işlere güçlere ya o yüzden böyleyim. Hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Hiç kimse farklı yerlere çekmesin, çevirmesin lafı. Çok kırılırım, çok incinirim. Ben bulunduğum şartları anlatıyorum size. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Ve o kadar çok sinek var ki. Neyse hadi gidelim. İlk defa bu kadar yakınlaştık. Kuş yakalamışlar bakın. Annem sen mi yakaladın yavrularına mı getirdin kuşu yavrum? Ha? Aferin benim çocuğuma. Sen ne yapıyorsun ya sen? Pıtırcık ne yapıyorsun sen? O kuşu oradan götür kızıma. Aferin. Al götür. Şuradan yine ot alacağım. İneğe vereceğim. Anneme sordum. Al da ver kızım dedi. Al o kuşu oradan. Avlanıyorlar gördüğünüz gibi. Çok fazla mama vermek de iyi olmuyor kedilere. Ne güzel yağıyor. Baksanıza. Şuradan alalım da gidelim hadi. Mantarlara bakın. Ceviz ağacımızın dibinde. Ah gitti, ah gitti. Tam gözüme su damladı. Ay gözümün içine girdi yağmur damlası. Alın size doğa. Alın size doğal vloglar. Sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama neyi yaşıyorsak onu çekiyoruz işte. Dur şöyle. Ben şuradan şu arkadaşları rahatsız etmeden bir halletmeye çalışayım. Bir yeriniz acımasın.
Başka yerlerde durun. Annem siyah hırkamı giy dedi. Yeter mi anne bu? Anne! Duymuyor ki. Camdan bakıyordu da, mutfağın camından. Neyse. Şöyle hırkasını giydim. Otu da aldım. O bezelyeler vardı ya arkadaşlar. İp bağlamıştık falan hani. O bezelyelerin kurusu bu. Hadi gözlüklüye atalım da. Ondan sonra eve geçelim. Gözlüklü. Gözlüklü. Isınmış kız ahır. Önünde duruyor ya daha. Atayım ben gel. Dur. Dur kızım. Dışarı işlerini hallettik sayılır arkadaşlar. Danayı da ineği de rahatlaştırdık. Şimdi soğanımı salçayla kavurdum. Annem cumartesi günü semizotu toplamış. Dün tarlada dedim ya size, annem toplamış bunları diye. Bıraktığı yerden getirdi işte dışarıya çıktığımız zaman. Ben de temizledim, şöyle suya bastırdım. Şu kısımlarını da ekledim arkadaşlar. Böyle bol mayhoşlu olsun. Çok fazla da yok zaten. Bir çap var. Pişince de daha da azalacak. O yüzden hemen şöyle bir suda beklettim. Kumunu akıttım. Şimdi soğanla buluşturacağım. Buraya da erişte suyu koydum arkadaşlar. Dünden türlüm de var, yayla çorbam da var. Şimdi semizotunu da pişirirsem mis gibi yoğurtla yeriz. Yemeğim pişerken evin işlerine geçiş yapacağım. Ev işlerine de başlamam gerekiyordu arkadaşlarım. Banyoyu seçtim. 1 numaraya banyoyu koydum. Şimdi çamaşır sulu bir su yaptım arkadaşlar. Güzelce fırçalıyorum. Sonrasında durulayacağım. Klozetten aktardım çamaşır suyunu. Köyde de su sıkıntısı görmediniz gerçi. Su bidonu doldurmuş da annem. Büyük bir bidon. Şöyle bir köpürteyim. Birazcık bekleteyim. Ondan sonra güzelce durulayacağım. Tam da böyle makinenin banyonun kilimini falan makineye atmıştım. Sonra dedim ki yapsın. Bir yıkayayım, durulayım. Ne oldu anne? Hiç kapıya gittim geldim. Yıkayayım. Nereye gittin? Ne yaptın kapıda? Hiç gezdim geldim. Kiliminin paspasını attım işte. Dedim şimdi hiç çalıştıracağım, su dökemem. Önce yıkayayım banyoyu, ondan sonra çalıştırmaya devam ederim dedim işte arkadaşlar. Kostümüme de puan istiyorum. Anne pijaması. Tam konuşurken telefonun hafızası doldu yine. Neyse arkadaşlar, ben şurayı bir güzelce halledeyim. Telefonun hafızasını boşaltırken zaten yaptı. Kapıymış görünen. Ben de diyorum bu niye böyle görünüyor. Çamaşır suyunun bekleme vakti doldu. Güzelce köpürttük bak. Banyoyu sildim. Kuruladım. Şunu görünce size de göstereyim dedim. Bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim. Bulutların arasından güneş süzülmüş, oraya güneş açmış. Diğer taraflar kapalı. Nasıl güzel görünüyor değil mi? Ben çok beğendim şahsen. Annem, ne yavrum? Rabbimin yarattığı, yaptığı kötü olur mu hiç? Hiç kötü olur mu? Annem, çocuğum, ne oldu aşkım?
Oy oy. Hemen banyonun temiz kilimini falan bir sereyim. Sonra yemek faslını aradan çıkaralım arkadaşlar. Sonra buralar temizlenecek, yıkanacak. Azıcık dinlenirim. Yemeğimizi yedik. Çorabımı giyip arada. Haydi bakalım arkadaşlar. Annem indi. Tavukları da bırakacağız. Ondan sonra ineğe sağacağız. Ay çok da keyifli biliyor musunuz? Vallahi keyifli yani. Hoşuma da gitmiyor değil. İnşallah bir problem yaşamadan hemencecik düzene sokarız. İşleri, güçleri, köy işlerini, ev işlerini, tarla işlerini. İş çok yaparsan, yapmazsan, oturursan iş yok. Hadi gidelim. Anne! Heh. Az bakın. Annem hazır. Haydi. Haydi. Geliyor mu? Maşallah, subhanallah. Bekle, geliyorum ben. Ekmeği ben ufalayamam kızım, gel dedi. Gideyim hemen. Gel. Hadi gel. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Hoş hoş hoş, kurban olsun. Hoş 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 hoş. Gel. Gel. Gel yavrum, gel çocuğum, gel. Haydi gelin, siz de gelin, siz de yiyin. Hadi. Haydi anne. Ali almış bu mamayı da geçen gün. Minnoşları görünce öyle aç aç. Hadi bakalım. Benim kostüm burada. Bunları giyiyorum, gidiyorum. Şöyle bir sallıyorum tabii, örümcek varsa diye. Dur çocuğum. Babacığızımın gömleği. İyi git. İyi git. İlk gün ineği sağarken sinekler beni bir yedi. Kanattılar bile, biliyor musunuz? Kara sinek hem de. Şey de değil. Hah, giydim şalvarımı da. Yakamı da kapatayım. Çemberim içeride kaldı, alıp gelin. Bir tane ot var. Böyle çekmeyeyim gerçi. Yazma işi yapar. Bir tane böyle gezen ot mu deniyor? Ne deniyor? Değişik. Ya değişik değil de işte bir ot. Arkadaşlar. Atletime girmiş. İnanın atletime girmiş yani, bir görseniz. Haydi. Ahır kombinimiz hazır. Hadi gidelim. Ayağıma annem lastikleri bırakmış. Şu bebeklerin güzelliğine bir bakın ya. Şurayı kapatayım da. Bıdık. Minnoşlara aman vermiyor bazen. Bazen değil, çoğu zaman. Annem çok tatlısın. Kaçmasaydın iyiydi ya. Bıdış. Bıdışım. Benim güzel çocuğum. Benim güzel yavrum. Hani annesinin oğlu. Dur üstüme atlama, dur. Dur üstüme atlama, dur. Ha, bırakmış tavukları. Kız, sarı kız. Azıcık seveyim mi seni? He? Kocan görmeden sevsem seni azıcık. Ne yaptın anne? Su verelim. Samanı çuvaldan çektim. Üstüne kepek koydum.
karıştıracağım. Yarısını danaya, yarısını ineğe. İki elim. İki elimle, evet. Bırakıyorum. Telefonu bırakıyoruz. Horoz. Öt oğlum de. Öt çocuğum. Bu kadar yakından da ötmez canım. Öteceksin mi? Öt hadi. Ötmüyorum. Ötmez. Haydi bakalım. Ahır işi tamam. Günü akşam ettik. Köşemize geldik arkadaşlar. Evi barkı da toparladık. Yemeğimizi de yedik. Akşam yemeğini falan. Annemin ilaçlarını verdim. Daha hastane yorgunluğumuzu atamadık desem yalan olmaz. Toparlamaya çalışıyoruz. Toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Halletmeye çalışıyorum. Bakalım elimden geldiğince annemin talimatları doğrultusunda halletmeye çalışıyorum. Gözlüklüyü çok fazla böyle dillendirmek istemiyorum arkadaşlar. Anneme hiçbir şekilde baskı yapmak istemiyorum. Sat anne diyemem, tut anne diyemem. Tamamen kendi kararını kendi verecek. Yani bir gönlü evet artık hani yeter diyor. Ama bir gönlü de dursun belki düzelirim diyor. Ben de ona şey diyorum hani istersen süt sağma makinesi alalım anne diyorum. Onu hiç yapamam ben diyor. Yıkama işi var, o var, bu var falan diyor. Ben de diyorum ki dizlerin rahatsız, kolun rahatsız. Hani dizlerinden ineğin altına oturana kadar yani sekmene oturana kadar sağmak için o şekli alana kadar süt sağma makinesini zaten yıkarsın anne diyorum. Bilemiyorum nasıl bir yol izleyeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum ama en öncelik annemin sağlığı tabii. Ee, Yani çok talihsiz bir olay oldu. Ama nasipte kısmette varmış. Rabbim beterinden korusun. Hamdolsun diyelim. Gerçekten hamdolsun. Yani çok daha kötü bir şey olabilirdi. Çok daha farklı durumlar yaşanabilirdi. Kalça kemiğini kırsa ne yapardım? Bacak kemiğini kırsa ne yapardım? İki kolu birden kırılsa ne yapardım mesela? Arkadaşlar beyin kanaması geçirseydi Allah göstermesin. Tansiyondan dolayı farklı sıkıntılar yaşasaydık. Yoğun bakımlara düşseydi ben o zaman ne yapardım? Yani Rabbim beterinden korumuş bir şekilde bize bunu yaşattı. Hafif bir şekilde yaşattı diye düşünüyorum. Hamdolsun bununla son olsun. Ben de böyle elimden geldiğince işte annemin düzenini yolunda götürmeye çalışıyorum. Tarla işleri ayrı, inek işleri ayrı. Şimdi şey yapmaya da çalışıyorum arkadaşlar. Hani böyle annem kendi kalkıyordu işte acıktığı zaman hemen bir süt doğuruyordu yiyordu. Ya da farklı bir şey istese canı hemen onu yapıyordu yiyordu. Beni uyandırmıyordu mesela sabahları canım annem. Anne anne işte güzel arkadaşlarım. Bana kıyamıyordu, uyandırmıyordu beni. Hep böyle kendi işini kendi görmeye çalışıyordu. Ee, Şimdi ben hani o günlerinden böyle çok eksik hissetsin istemiyorum kendini. O yüzden elimden geldiğince yapabileceğim her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu arada sizlerle video buluşturmaya da çalışıyorum. Umarım beğenerek ve destek olarak izlersiniz güzel arkadaşlarım. Emeklerimizin karşılığı olarak bir beğeniyi, bir yorumu eksik görmezsiniz, fazla görmezsiniz inşallah. Destekleriniz çok kıymetli. Yorumlarınız için her birinize çok teşekkür ederim. Annem adına da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız güzel arkadaşlarım. Rabbim hep güzel insanlara denk getirsin. Böyle bir sürecin içine girdik bakalım. Hani hep böyle hayalimiz Cansu'nun düğününden sonra Caner'i de üniversiteye yerleştirip emekli hayatına geçiş yapmaktı. Rabbim böyle bir şey nasip etti. Hayırlısı Allah'tan. Ağustos ayı kayınpederime bakmayı Ali'nin. Zaten hani Ağustos'ta burada olacaktık. Aynı zamanda fındık zamanı. Hani annemle bize düşen yerin toplama işlerini de hani benim halletmem gerekecek gibi görünüyor. Çünkü Kadir abim arı yanında, yaylada. Hani ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Üzerimde çok fazla sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Hatta Ali ne diyor biliyor musunuz arkadaşlara? Rabbim diyor bize müsaade etti. Çok güzel bir düğün yaptık. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz diyor. Çok güldüm o lafına. Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelini nasip eylesin. Kolaylıkla nasip eylesin. Kolayını nasip eylesin hepimiz için. Zorlu süreçler diyeceğim ama çok daha zorlu süreçler var. Allah herkese hastalık yolunda yürüyen, şifa bekleyen, şifa arayan herkese şifalar nasip eylesin. En kolayından en hızlısından inşallah.
Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Benden bugünlük bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve dua edin Yeliz bacınız için. Yeliz bacınız hepsini yapabilsin inşallah. Hadi bakalım, öptüm, görüşürüz.